Arkadaşlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu kanalda bir ilk gerçekleşecek. İnceleyeceğimiz ürün bu sefer çizgi roman değil, manga değil, kitap değil. Bu sefer bir Fumetti inceleyeceğiz. Aslında çok da bir fark yok çizgi romandan ama Fumetti diye geçtiği için ben de Fumetti diyeceğim. Farklı bir şeymiş gibi sizlere aktaracağım buradan. Ama genel olarak baktığımızda aslında aynı. Sadece İtalyanların çıkarmış olduğu belli çizgi romanlara Fumetti deniyor. Bugün inceleyeceğimiz Fumetti ise, bundan sonra ben çizgi roman diyeceğim. Çizgi roman ise Dylan Dog çizgi roman serisi olacak arkadaşlar. Ben de elimde olan çizgi romanların ciltlerini size önce bir göstereyim. Önden şu şekilde, sonra şu şekilde, aklınızı az çok bilmeyenler için tabii ki de yer edinsin ne olduğuna dair. Kapaklarından çünkü az çok böyle tahmin edilebiliyor. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde çok güzel kapakları var diyebilirim. Şu şekilde. Bu arada Fumettilerin şöyle de bir güzelliği var kardeşlerim. Yani belli bir sırası yok. Herhangi bir tane cildini alıp rastgele okuyabilirsiniz. Çünkü bir cildi alıp okuduğunuz zaman o cildin içerisindeki olan olaylar, gerçekleşen olaylar o cildin içerisinde başlıyor ve bitiyor. Yani başka bir cildi alıp okumaya başladığınız zaman burada Dylan Dog'un başına gelen farklı bir hikayeyi okuyorsunuz. Benim bildiğim kadarıyla bu şekilde. Fumettilerin genelde bu şekilde oluyor. Fakat belki de özel seri şeklinde çıkan bölümleri de vardır. Ama genel olarak hep böyle tek tek arkadaşlar alıp tık 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 herhangi bir tane cildini okuyabilirsiniz. O şekilde oluyor Fumettiler. Fumettilerin de bence böyle bir güzelliği var diyebilirim. Yani en azından bir seri biriktirmeye başladığınız zaman eksik cilt sizde sıkıntı yaratmayacaktır. Çünkü bir tane cildini alıp dediğim gibi okuyabilirsiniz. Hikaye akışını sürdürebilirsiniz. Dedikten sonra İsterseniz fiyatlarından başlayalım. Arkadaşlar ciltlerimizin şu anki fiyatları 40 liraya da var, 50 liraya da var, 60 liraya da var. Belki bazı yerlerde 30 liraya bile vardır. 70'e, 100'e falan filan var. Çünkü bazıları renkli arkadaşlar. Bunlar çoğu, onu da söyleyeyim size. Çizgi romanlarımızın çoğu bu şekilde siyah beyaz. Fakat renkli basınlarda, özel basınlarda var. Onların fiyatları tabii ki de birazcık daha artıyor. Ama bu şekilde basılanların çoğunun fiyatı 50, 40, belki 35'e de vardır. 70, 60 arasında gidip geliyorlar. Fakat zamanında bunların fiyatları, hemen size şöyle bir tane göstereyim. Bakayım. Üstünde yazıyor çünkü. Zamanında bunların fiyatı arkadaşlar şu şekilde göstereyim. 9 lira falan da. 9,5, 10 lira, 7 lira, 8 lira. Bu etiket fiyatı bir de bu arada. Bu etiket fiyatı. Yani internette kaç paraydı Allah bilir. 4 liraya 5 liraya mı alıyorlardı? Ne yapıyorlardı? Hiçbir fikrim yok. Yani üzücü bir durum. Ekonominin şu anki gelmiş olduğu durum ve piyasanın bu şekilde olması gerçekten üzücü bir durum diyebiliriz. Onun dışında kağıt kalitesine gelecek olursak şu şekilde göstereyim size. Yani gazete kağıdı gibi ikinci hamur mu tam onu bilmiyorum ama ikinci hamurdan bir tık, aslında ikinci hamur diyebiliriz ya, ama belki bir tık daha düşüyor olabilir. Tam emin olamamakla birlikte. Çünkü gazete kağıdına da benziyorlar arkadaşlar. Onun dışında şu şekilde de göstereyim. Serimizin kapak tasarımlarına gelecek olursak aslında başta da belirtmiştim. Fakat tekrardan söylemekte fayda var arkadaşlar. Kapak tasarımları oldukça güzeller. Yani Dylan Dog yazı fontu zaten başlı başına çok güzel gözüküyor. Fakat kapakların da tasarımları oldukça güzel ve cilt hakkında size gerekli bilgileri veriyor diyebilirim. Bu arada kapakların arkasını hiç göstermedim size. Kapakların arkasını da göstereyim arkadaşlar. Kapakların arkalarında da şöyle reklam mı bunlar artık? Ne oluyor tam emin değilim ama büyük ihtimal reklamlar. Aynen. Şöyle farklı farklı eserlerin reklamlarını görüyorsunuz. Tabi bazılarında Dylan Dog'un kendisi de gözüküyor ama bu şekilde diyebilirim. Yandan nasıl duruyor diye merak edecek olursanız arkadaşlar. Çünkü yandan nasıl durduğu önemli. Kitaplarımızda sonuçta bu şekilde duruyorlar. Bu şekilde Dylan Dog yazı fontu var ve şurada da işte o cildin ismi neyse o yazıyor diyebiliriz. Serimizi basan yayın evi ise Lale Kitap yayın evi arkadaşlar. Lale Kitabı zaten bu Fumetti takip eden arkadaşların çoğu Lale Kitabı biliyordu, duymuştur. Lale Kitap genelde bu tarz Fumettileri çok fazla basıyorlar. Yani Fumetti severler zaten Lale Kitabı kesinlikle ama kesinlikle biliyordur diyebiliriz. Şimdi size bu bilgileri verdiğime göre ufaktan bir de konusundan bahsedeyim. Ondan sonra siz bir çizimlerine bakın. Gelin videomuzu bitirelim. Kısa bir video olacak bu zaten. Üstüne konuşmaya çok da fazla gerek yok. Sadece meraklısına ufak bir video çekmek istedim. Tabii Fumetti'ye başlamak isteyenler için de ufak bir bilgilendirme niteliğinde olmuş oldu diyebilirim. Konusu arkadaşlar, Dylan Dog adında bir dedektifimiz var. Ana karakterimiz görmüş olduğunuz gibi. Kendisi bir dedektif ama bildiğimiz dedektiflere benzemiyor kendisi. Paranormal olayların gerçekleştiği veya doğaüstü olayların gerçekleşmiş olduğu olayları çözmeye çalışan bir dedektif. Biz de
de burada kısaca Dial Dog'un başına gelenleri okuyoruz diyebilirim arkadaşlar. Aslında bu kadar basit, kısa bir hikayesi var, yani özeti var. Uğraşmış olduğu yaratıklara gelecek olursak şöyle söyleyeyim size. Aklınıza gelebilecek bütün yaratıklar Dial Dog'la bir şekilde irtibata geçiyor. Yani kurt adamlar mı dersiniz, vampirler mi dersiniz, uzaylılar mı dersiniz, türlü işte aklınıza gelebilecek bütün yaratıklar, değişik düşük, fantastik olmayan bütün her şey Dial Dog'umuzun başına geliyor arkadaşlar. Ama kendisi bir şekilde olayları çözebiliyor. Yani komik bir şekilde de çözüyor, bazı olayları komik oluyor arkadaşlar, ama güzel, eğlenceli hikayesi var ve aynı zamanda da okurken bol bol maceraya doyacağınız, aynı zamanda gizeme de doyacağınız bir seri kendisi diyebilirim. Çünkü ben okurken şöyle oluyorum. Her cildin hikayesinin başında gizemli bir olay gerçekleşiyor veya ölüm gerçekleşiyor, bir şey gerçekleşiyor, ama siz bunun kimin yaptığını ve niçin yaptığını hep böyle ciltlerin sonunda öğreniyorsunuz. En azından benim okuduğum ciltlerde o şekilde oldu. O yüzden de cildi okurken ilk başlarda sonunu çok merak ediyorsunuz. Zaten elinize aldığınız zaman da bitirmeden bırakamıyorsunuz. Okuma hızınıza bağlı değişecektir. 40 dakika, 30 dakika, 1 saat arasında okuyup bitirebileceğiniz ciltler, çerezlik ciltler diyebiliriz. Bu şekildeydi arkadaşlar. Fümetlilerin çoğu da bu şekilde oluyor zaten. Onun dışında başka da söyleyecek bir şey yok. Şimdi siz bir gidin çizimlerine bakın, gelin, ondan sonra videomuzu bitirelim. Let's go. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse aşağıdan bir yerden hemen bir like butonuna, aynı zamanda da abone ol butonuna basmayı unutmayınız derim. Başka incelememi istediğiniz bir fümetti varsa onu da yine yorumlarda belirtirseniz onun da icabına bakarız. O zaman başka da diyecek bir şey kalmadı. Ben kaçıyorum kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Cici bakın. Arkadaşlar, hoş geldiniz.